Selam dostlar. Önümüzdeki hafta Danimarka, İsveç ve Norveç turuna gideceğim. Yaklaşık 15 gün kadar yollarda olacağım. 4500 kilometrelik yol bizi bekliyor. Bu yüzden motorun genel teknik kontrollerini yapacağım. Bunu da işte sizlere göstereceğim. Motorun yağını, sıvısını vesaire her şeyi değiştireceğiz. Birinci başlayacağımız şey lastikler. Ben lastiklerimi geçen hafta değiştirdim. Michelin Road 6'ları taktım. Onun dışında yola çıkmadan önce basıncımızı ölçeceğiz ve diş derinliğimiz benim var. Ama sizin lastikleriniz birazcık daha eskisi, diş derinliğine bakabilirsiniz. Zincir gerginliği. Benim zinciri germem lazım. Zincir bayağı süreden beri gerilmedi. Birazcık boşlukla. Zincirin bakımlarını ve yağlarını değiştireceğiz. Yağını değiştireceğiz motorun. Soğutma sıvısının yüksekliğine bakacağım. Soğutma sıvısı içerisinde yeterli derecede var mı yoksa düşmüş mü? Fren hidroliklerimi geçen sene değiştirme öğrenme kontrollerini yapacağım. Ve de yağ filtresini değiştireceğiz tabii ki de. Frenler, balatalar ve diskler. Frenlere ve balataları ve diskleri kontrollerini yapacağım. Aydınlatma, elektrik ve sinyaller, korna. Bunların kontrollerini yapacağız. 6. olan akü. Eğer ki motorunuz uzun süre yatmışsa akü kontrollerini yapmamız lazım. Diğer bir önemli şey herkesin kaçırdığı belgeler arkadaşlar. Belgeler, ehliyet, sigorta, motorun kağıtları ve onun dışında da eğer yolda başımıza bir iş gelirse diye ADAK firmasından da bir sigortamız var. Herhangi bir yolda kalma durumuna karşı onların şeyini kontrol edeceğiz. Hala sigortamız yürüyor mu diye. Onun dışında arkadaşlar geçen sene Balkan turuna gittim o motorla beraber. 3500 kilometre yollardaydım. Tur camı olmadığından dolayı bayağı bir sıkıntı yaşadım. Bu sene tur camı takmak istiyorum. Ve tur camını da Puig'den aldım. Onu da takacağız. Bu süreçleri de hep beraber zaten izleyeceğiz. Hadi bakalım. İlk önce motor yağını boşaltmakla başlayacağım ben. Motor yağı boşalırken biz de bir yandan çalışmalara devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Bizim bu 10 litre mi ne? Bayağı da içinde birkaç kere değiştirdik. Aynen bu 10 litre. İçerisinde yağ var. Öncelikle bunu bir açalım. Biz yine de sağa sola yağ sıçratmak istemiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Çöpten bulduğumuz kartonları sağına soluna koyacağız. İster istemez her türlü yağ sıçrıyor sağa sola. Motoru önce bir dakika kadar bir yürütelim. Motor bir çalışsın, içindeki yağ bir dolansın, ısınsın ki daha iyi süzebilelim. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi yavaştan yağı süzülmeyi bir bırakalım. 1, 2, 3. Güzel. Yağın durumu da güzelmiş. İyi. Şimdi temiz çalışabilmek için eldivenleri de giydim. Hatta 2 tane giyiyorum ki biri kirlendiyse birini çıkarıyorum. Temiz olunca bir tane daha giyiyorum. Taktik. Şimdi bir de şeyimizi çıkartalım. Bunun çok yüksek tork olmadığı için elle açabiliyorum. En son yine ben tam değiştirmiştim onun yağını. Çok temiz çalıştık. Geçen sefer her yerimiz yağ olmuştuk. Tabii ki tecrübe çok önemli. Bu benim ikinci yağ değiştirişim motorumda. Tabii ki böyle bakır contalar mı deniyor, bunların adı ne? Bunlardan da lazım. Pahalı bir şey değil, bir kutusu 3 euro 5 euroya alınabiliyor. Şu eski şeyimizin yağlarını bir atalım üzerinden. Yenisini takıyoruz. Şimdi bir yandan bu damlarken biz de yavaştan zincire başlayalım. Temu'dan 1 euroya aldığım şey, ilk defa kullanacağım bunu da. Şuradan başlayalım. Önce bir ıslatalım güzelce. Şimdi görüldüğü üzere birazcık gergisi yok. Şimdi 5000 kilometre yola gittiğimiz zaman tabii ki daha da gevşeyecek ve yolda bana problem yaratabilir. Yolda bırakmaz ama problem yaratır. O yüzden gitmeden zinciri geriye alacağız. Bir şey bitirdik. Zincirimizi bayağı bir güzel temizledik. Ondan sonra şöyle bir silelim. Ondan sonra bir kurumaya kalsın. İyice kuruyup motor yağda süzüldükten sonra bir dahaki işlemimiz şu zinciri geriye almak. Bak. Görüyor musun? Belli oluyor zaten. Zinciri yağlayacağız. Fren balata spreyi kurudu. Yağımızda motorlu kullanıyoruz. Bebeğimizi seviyoruz. En iyi şeyleri kullanmaya çabalıyoruz. Zincirimizi yağladık. Şimdi yağımız komple boşaldı. Yağ filtremizi takacağız. Yağ filtremizi takmadan önce içine güzelce birazcık yağ koyalım ki filtremiz yağlansın. Rahat rahat çıkarabilmek için bir sonraki sefer şöyle güzelce bir yağlayalım şuraları. Geçen sefer öyle yaptım. Çok güzel oldu şimdi çıkarırken. Şimdi bunu arkadaşlar çok sıkmayacağız. Birazcık sıksak yeterli. Bunun şeyi düşük torku. Şeyini değiştirdik. Bu yeni olan. Bunu da buraya takalım. Ondan sonra tamamdır. Bu kadar yeterli. Yarın da kontrol edeceğim herhangi bir yağ damlaması, kaçağı bir şey var mı diye. Her ihtimale karşı. Yağ tabamızı kapattıktan sonra benim motor 2.6 alıyor. 2.6 litreyi şimdi motora koyacağız. İç canım, iç. Oh. Afiyet olsun. Şimdi tam 2 litredeyiz. Şimdi tam 2.5'e geldik. Bir ufak bir yudum daha vereceğim. Tamam. Hemen kapağımızı
Telefonu temizleyelim güzelce. Kapağımızı kapatalım. Evet. Böylece yağ ve filtre değişimini halletmiş olduk. Zincirimizi temizledik ve yağladık. Şimdi soğutma sıvısını kontrol edeceğim. Soğutma sıvısının içerisindeki durumu. Şimdi bir yandan da temizliğimizi yapalım. Yağlarımızı, atık yağlarımızı biriktiriyoruz. Yağ atık yerine götüreceğiz. Ondan sonra yağlarımızı sakın bir yere atmıyoruz. Bir damlası bile o kadar çok zararlı ki doğaya. Şimdi şuraları da temizliyorum ki yarın herhangi bir yağ şey olursa diye görebilmek için temiz olsun ki yarın göreyim. Hoppala. Şimdi ufak bir testimizi yapalım. Motor yağı bir içeride dolansın. Yine bir zincir yağlansın. Sesi bile değişti. Arkadaşlar burada sakın motor çalışırken zincir yağlanması bilmem hiçbir şey yapmayın. Parmak gider. Okey. Yağımızın seviyesini kontrol edeceğiz. Zaten motor ısınmadığı için iyi yerinde şu an. Güzel. Motor ısındıktan sonra daha da iyi olur. Temiz bir çalışma oldu. Şimdi soğutma sıvısının kontrolünü yapalım. Şu şeyini bir çıkaralım. Şimdi soğutma sıvısı burada. Ben biraz ekleme yapacağım. Ben Motuli'nin arkadaşlar soğutma sıvısını kullanıyorum. Geçen seneden beri. Güzel ya bu. Yeterli. Tekrardan içine koyuyoruz. Güzelce kapağını kapatıyoruz. Evet, soğutma sıvımız da tamam. Motorumuzu paddock standından indirdik. Şimdi zincirin gerginliğini yapacağız. Bunu ben de ilk kez yapacağım. Şimdi dostlar bu işin matematiği var. Bizim zincir tamam çok kötü durumda değil ama yine 6 santimetreye gelmiş. 5.1 ile 5.6 arasında olması lazım. Biz bunu 5.1'e çekeceğiz şimdi. Yolda gevşerse de hatta altının da altında birazcık. Bize bir tane 27'lik sökme anahtarı. Bunu da gittik bugün temin ettik. Böyle bir şey aldık bir de en ucuz yolla. Tık. Bir tane anahtarımız eksikti. Gittik anahtarı aldık geldik Bauhaus'dan. Şimdi 1 lirayı da bize ne aldı? Of müzik gibi. Pro'dan geliyor. Çok güzel. Araba sıcak havada mis gibi gitti. Şimdi zincir ayarı gayet kolay bir şey arkadaşlar. Bir tanesini tutuyoruz. Benim vidalar yapışmış birbirine. O yüzden bunu buradan söküyoruz. Şu şey almadığı için gittik aldık geldik. Ondan sonra bunu açıyoruz. Ondan sonra bunu söktükten sonra arkadaşlar bunu birazcık gevşetiyoruz. Burayı da sökeceğiz. Önce burayı tutuyoruz. Burayı tuttuktan sonra evet. Ne zamandan beri ayar yapılmadıysa öyle bir yapışmış ki. Şimdi ayarlamaya çabalıyoruz. Tapşın gösterdi 5 cm. Biz şu an 3-4 cm'lere indik. Bu sefer çok gergin duruyor zincir. 5. Gut. Setz mal drauf. Sehr gut. Ya. Fest. Tamam. Çok güzel. 5'e geldik. Sağla sola eşit yapmaya çabaladık ki yaptık. Direğe şimdi 2-3 kere bunu yaptığı için birazcık bilgisi var. Benim motorda ilk defa yaptık. Birazcık deneme yanılma oldu. Şimdi iki tarafı da eşitledik. Olması gereken 5.1 ve 5.6 arası benimki 5 falan oldu. Abi motor 26.000 yürümüş. Normal. Yani turdan dönünce zaten bütün komple zincir değişecek. Bize son kez bir götürsün getirsin yeter. Şimdi tur camı takacağız. Bir de tur camı takalım. Tur camını takmak hiç istemiyorum. Çok çirkin gözükecek halet ya. Ama geçen sene Balkan turunda o kadar çok zorlandım ki bu sene mecbur takacağım ya. Mecbur. Onsuz olmayacak. Geçen sene çok zordu. Hemen tekerleklerin havalarını da kontrol edelim. Ön taraf 33. Evet, eli de kanattık. Arkası 36. 36,5 burası. Kalsın 36,5'da. Herkese de yükleyeceğiz. Bu işler kanla böyle olacak. Kan. Erkek işi bu. Yok öyle motorumu servise götürdüm, yaptırdım bilmem ne. Öyle kan akacak baba. Kan ve gözyaşı. Erkek adam dediğim motorunu kendi yapar. Ter, gözyaşı ve kan. Dostlar ne aldık biz? Puig aldık. Puig'in XSR 700 için olanını seçtim. Wind Custom ikisini seçmişim. Ne çok büyük ne çok küçük. İşte tur camı diye geçiyor. Bir deneyelim bakalım. Bakalım nasıl gözükecek. Nein! Drei sind sicher. Nein, du kannst keine Fotos machen, nichts. Emin miyiz? Sind wir sicher? Nein, nicht çok güzel. Was ist das Gegenteil von çok güzel? Sehr scheiße. Çirkin. Şikin. Aslında o kadar gözüktüğü kadar çirkin değil. Şöyle bir durum var. Böyle motora ekstra bir şey yaptığınız zaman Almanya'da bu kağıdı her zaman yanınıza taşımak zorundasınız. Egzozu değiştirirseniz aynı şekilde yanınızda bulundurmanız lazım. Bunu ben çöpe atacaktım. İyi ki direği yanımda şimdi söyledi. Bunsuz polis yoksa ceza yazıyor. Bunu buraya takabilmem için telefon tutacağını şu birazcık yana alacağım ki şu şey var ya hani şunları şuraya girdiğim diye. Şu telefon tutacağını buraya alıp bunu buraya koyacağız. Şu telefon tutacağını şöyle alırsak eğer.
Bu Puig'in rüzgarlığını da 100 euroya aldım Amazon'dan. Linkini belki aşağı koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Ben Almanya'da yaşıyorum arkadaşlar bu arada. Türkiye'de değil. Haberiniz olsun. Şimdi şu bağlantılarını yaptık. Tam sıkmadım buralara. Şimdi bu camı getireceğiz. Şimdi beyler önce şuraları birazcık açıyoruz. Bu aralara şey girecek. Burayı da açtım. Ondan sonra şu dalga, şu şeyler var ya, yuvarlak şeyler. Bunlar bunun içine girip ondan sonra sıkıştıracağız. Bu buraya girdi. Bu da buraya girdi. Tamam. Buraları sıkacağız. En eğlencelisi de bu, eğer yolda giderken uçarsa kafam, o zaman çok komik olur. Nein, nein, nein. Ich schüttel mit Kopf hier mit Kamera. Achtung, nein. Şimdi şu şuraya oturdu mu? Oturdu. Of. Çok güzel ses çıktı. Şimdi bunu sıkalım. Bir şey tam olarak bilmiyorum ki sonradan ayarlayabileyim onu diye. Direği bunun ben de farkındayım. Çok çirkin gözüktüğünün ben de farkındayım. Ama ne kadar acı çektiğimi geçen sene bilemezsin. Şimdi bu şekilde bunu da yaptık. Frenlerimizi kontrol ettik. Frenlerin hala şeyleri var. Şimdi bu bir hafta içerisinde sürmeye devam edeceğim. Motor herhangi bir sıkıntısı var mı yok mu? Yaptığımız işlemlerden yağ akıtacağım mı? Bir şey var mı? Olacağını sanmıyorum da hani bir gün önce o yüzden yetiştirmeye çabalamadım ki motorun iyice ayarlarını göreyim diye. Herhangi bir eksiklik var mı? 2026 Danimarka, İsveç ve Norveç turumuza bu şekilde hazırlandık. Siz de uzun yola çıkacaksanız eğer bu tür kontrolleri gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum. Benim sıralamam ölçüsünde gidebilirsiniz. Güzel bir sıralama yaptım. Yola çıkmadan önce yaptığım masraflar arkadaşlar. Yeni lastik aldım 300 euro. Taktırmaya 100 euro para verdim 400. Tur camını aldım Puig'in 100 euro da 500. Yeni yağ aldım. Yağ filtresi aldım 550. Onun dışında şu çantaya, yan çantalara 100 verdim 600. Buna da 50 verdim 650. Daha işte ufak tefek bir şeyler, işte ekipmandır, anahtardır, odur budur. 750 euro da bir masrafımız oldu, yola hazırlık masrafımız. Ama bunlar yapılmadan yola çıkılmamalı. Ben hazırlığımı yaptım. Umarım yolda başımıza bir iş gelmez. Bundan sonrası artık maceraya kalmış. Herkese güvenli sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yolda görüşmek üzere. Bay bay.